Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir modelin yapımını anlatacağım. Evet, her zamanki gibi modelimiz ben buradayım diyen çok güzel, çok kibar bir model. Evet, ben bugün sade yazmaya yapacağım bu şekilde. Benim model mendilim bu sevgili takipçilerim. Sizler ister desenli yazmaya, isterseniz benim gibi sade bir yazmaya kullanabilirsiniz bu modeli. İnanın çok da güzel, kolay, öyle çok zor bir yapımı da yok modelimizin. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce de ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Evet, kısa hatırlatmamızı da yaptıktan sonra hemen modelimizin renk ayarına geçelim. Ben bu şekilde alt zemin yeşil kullandım. Hatta ön hazırlık olarak da zürafamı yapıp geldim. Sizler de yapacağınız tülbente zürafanızı yapın hanımlar. Yeşilim bu şekilde. Bir de tarçın rengim var arkadaşlar. Bu modele çok yakışacağını düşünüyorum. Bir de krem var. Bu üçlüyle muhteşem bir model bizleri bekliyor. Evet, şöyle iplerimi de bir kenara kaldırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına da başlayalım sevgili hanımlar. Evet, ilk zürafama ben bu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi hemen yanındaki zürafama tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafama geri dönüyorum. İçerisine bu şekilde düğümümüzü atıyorum. Hemen buraya küçücük 2 tane pırpır yapacağım. Pırpırlarım gördüğünüz gibi gayet çok küçük. Evet. Son yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Tepede düğüm attım arkadaşlar. Hemen bir önceki pırpırıma zürafa yapıyorum. Yani geriye doğru gitmiş olduk. Buranın içerisine hemen minnacık bir yan pırpır yapıyorum. Ve zürafamın içerisine ipimizi sabitliyoruz. Buranın içerisine de aynı küçücük pırpırdan tekrardan yapıyorum. Bu şekilde hemen bir atlıyorum zürafa, ikinci zürafamıza ipimizi şöyle hafif kavis vererek indiriyoruz. Bu şekilde. Hemen yanındaki zürafama tekrardan bir zürafa yapıyorum. Bu bizim modelimizin ara kısmı arkadaşlar. Ara kısmından başlamak istedim. Geriye dönüyorum. Zürafamızın içerisine küçücük 2 tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum son pırpırın içerisine girip düğümümüzü bu şekilde attık ve diğer pırpırımın içerisine geriye dönerek zürafayla dönüş yaptım. Yan pırpır yapıyoruz. Küçücük arkadaşlar. Ve zürafamın içerisine düğüm atıyorum. Aynı küçük pırpırdan da zürafamın içerisine yapıyorum. Evet. Hemen bir zürafa atlayıp diğer zürafama az önceki gibi kavisli bir şekilde ipimizi indiriyoruz. Ara modelim benim bu şekilde ilerleyecek.
Şimdi 3 tane arada zürafamız var. Birinci zürafam, ikinci zürafam, bu da üçüncü zürafam. Şimdi tekrardan bir adet zürafa burada ortada kalıyor. Diğer zürafamızı, ipimizi atıyoruz. Şöyle küçücük bir köprü yaptık. Yapmış olduğum köprünün içerisine geri dönüyorum. Ve sol tarafa doğru ipimi kaydırıp öyle çekiyorum. Tam ortalı bir şekilde çekmedim, gördüğünüz gibi. Hemen buraya bir pırpır yaptım. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede bir düğüm atıyorum. Ve bir tık genişliğiyle yuvamızın içerisine tekrardan inişimizi yapıyoruz. Bu bizim tekli bir sinek kanadımız arkadaşlar. Hemen aynı pırpırdan tekrardan yapıyorum. Pırpırımın içerisine giriyorum. Şöyle tepede bir düğüm atıyorum. Ve bir tık genişliğiyle tekrardan yuvamıza iniş yapıyorum. Ve aynısından bir tane daha yapıyoruz. 3 tane sinek kanadını bu şekilde yapalım arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü sinek kanadımı da buranın içerisine yapıyorum. Evet. Şimdi burada bırakmış olduğumuz boşluğu bu tarafta da bırakacağız. Yani 3 adet burada da zürafamızı yapalım. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamızı da yaptım. Şimdi bir zürafa daha yapıyorum. Yapmış olduğum zürafama geri dönüyorum. Düğümümüzü bu şekilde attık. 2 tane küçücük bir pırpır yapıyorum. Birinci pırpırım. Hemen ikinci pırpırımı da yaptım. Son pırpırımın içerisine girdim. Bu şekilde düğüm attım. Zürafayla bir önceki pırpıra tekrardan dönüş yapıyoruz. Hemen burada yan pırpırımı yapıyorum. Küçücük bir yan pırpırını yaptım. Zürafamın içerisine giriyorum şimdi. Düğümümüzü attım burada. Küçük yan pırpırımızı aynısını buraya da yapıyorum. Şimdi bir zürafa boş bıraktım. Diğer zürafama ipimizi kavisli bir şekilde indirdim. Yani bu bizim dediğim gibi ara modelimiz. Bunu ister 5, ister 6, ister 4, hani size kalmış. Ara boşluk mesafesini ne kadar yapmak isterseniz o kadar sayıda yapabilirsiniz. Ben şöyle bir bakacağım, model başladığım için şöyle birkaç tane modelim sığsın diye sık yapacağım. Sizler dediğim gibi arasını da açabilirsiniz. Hani 5, 6, 7 yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Şimdi bu şekilde ben yapıp geleyim alt zeminimizi. Sizler de yapın. Daha sonra renkli kısmına geçelim. Evet, ben yeşilim bitene kadar bu şekilde alt zeminini yaptım. Araya 5 tane küçük yapraklar koydum. Sizler dediğim gibi daha fazla veya benim gibi bu sıklıkta da yapabilirsiniz. Şimdi renkli ipimi iğneme taktım. Şurada çiçek yapacağımız yuvamız var arkadaşlar. Sinek kanatlarımız var. Onun tepesine ipimizi sabitleyelim.
Evet, ipimi bu şekilde sıkıca sabitliyorum. Şimdi buranın içerisine 4 tane küçük pırpırlar yapacağım. Pırpırlarım çok büyük olmayacak. Bu şekilde 4 adet pırpır yapacağız. İkinci pırpırımı yaptım. Hemen üçüncü pırpırımı yaptım ve dördüncü pırpırımı yaptım. Şimdi en baştaki pırpırımıza ipimizi geriye alıyoruz. Geriye alırken de şurada ip mesafesini ayarlayalım arkadaşlar. Ne çok sıkı olsun ne çok geniş olsun. Bu şekildeki ip mesafesini ayarlayalım, alalım. Şimdi buranın içerisine küçücük bir pırpır yapacağız. Pırpırımız gayet küçük olacak arkadaşlar. Şöyle mini minnacık bir pırpır yaptım. Hemen diğer kalan pırpırlarımızı bu şekilde zürafa yapalım. Birinci zürafa, ikinci zürafa ve üçüncü zürafa. Hemen en baştaki yapmış olduğumuz zürafaya ipimizi tekrardan geriye alalım. Gene alırken aradaki ip mesafesini ayarlayalım. Alttaki yapmış olduğum pırpırın aynısını, aynı büyüklükteki pırpırımızı buraya da yapalım. Hemen yandaki zürafayla devam ediyorum. Hemen bir yandaki zürafaya tekrardan zürafa yapıyorum. 2. Az önce 3 yapmıştık. Burada zürafa sayımız 2'ye düştü. Baştaki zürafama tekrardan ipimi bu şekilde geriye atıyorum. Atarken bu şekilde ip mesafesini de ayarlıyoruz. Şimdi buranın içerisine alttaki pırpırın aynısını buraya da yaptık. Son zürafama tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Ve yapmış olduğum zürafanın içerisine bu şekilde geriye dönüp tepede bir düğüm attım. Şimdi buranın içerisine aynı zürafayı tekrardan yapıyorum. Evet. Burada artık ben ipimi keseceğim arkadaşlar dibinden. Bu aradaki yere krem yapacağız. Buraya tekrardan aynı rengimizi yapacağız. O yüzden ben ipim iğneme takılıyken buraya da ipimi sabitliyorum. Ortaya krem yapacağız çünkü. Hemen ipimizi bu şekilde sabitleyelim. 4 adet pırpırımızı yapalım. Birinci pırpırım, ikinci pırpırım, üçüncü pırpırım ve de dördüncü pırpırımı da aynı boylarda yapıyoruz. Evet. Şimdi en baştaki yapmış olduğumuz pırpırımıza ipimizi geriye alıyoruz. Buranın içerisine küçük bir
yan pırpır yapıyorum ve kalan 3 pırpırıma tekrardan zürafalarımızı yapacağız. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yaptım ve üçüncü zürafamı yaptım. Şimdi en baştaki zürafamızın içerisine tekrardan ipimizi geriye alıyorum. Hemen küçük yan pırpırımı tekrardan yapıyorum. Kalan 2 zürafamın üzerine tekrardan zürafalarımızı yapıyoruz. Baştaki zürafama ipimi tekrardan atıyorum. Hemen küçük pırpırımı, yan pırpırımı yaptım. Son zürafamıza tekrar bir zürafa yapıp tepeye çıkıyorum. Düğümümüzü attık ve buraya da küçük alttaki pırpırların aynısından yapıyorum. Ve ipimi artık burada dibinden kesiyorum. Şimdi krem ipimi iğneme takıp geliyorum. Araya da krem bademimizi yapacağız. Krem ipimi iğneme taktım. Bu ortadaki sinek kanadıma da krem ipimi tutturdum hanımlar. Şimdi buranın içerisine 4 adet pırpır yapacağız. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü ve de dördüncü pırpırımızı yaptım. Baştaki pırpırımıza ipimizi geriye alalım. Hemen küçük yan pırpırımı buranın içerisine yapalım. Ve kalan 3 pırpırıma tekrardan 3 adet zürafa yapalım. Birinci zürafam, ikinci zürafamız, üçüncü zürafamız. Tekrardan baştaki zürafama ipimizi geriye alalım. Alırken ip mesafesini ayarlayın arkadaşlar. Hemen yan pırpırımızı yapalım. Kalan 2 zürafamıza tekrardan zürafalarımızı yapalım. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamızı yaptık. Hemen baştaki zürafama tekrardan ipimi geriye alıyorum. Buranın içerisine küçük pırpırımı yapıyorum. Son zürafamın içerisine giriyorum. Bir adet zürafa yaptım ve tepeye çıkıp düğüm attım. Buranın içerisine de küçük pırpırımızı yapıyoruz. Ve dibinden bir makas yardımıyla ipimizi kesiyoruz.
Evet. Bu şekilde bademlerimi tamamladım. Şimdi aradaki çıtırlarımıza, şuradaki ara boşluklarımıza çıtırlar yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar, bu 2 tane pırpır kalıyor. Şu indiğimiz yere ipimizi sabitliyoruz. Evet, buraya ipimi sabitledim. Şimdi küçücük bir pırpır yapıyorum. Burada bir boşluk bırakıyorum. Buralara da tarçın rengi yapacağım arkadaşlar. Bir boşluk, hemen diğerine kır bağlı yapmamak için geçiş yapıyorum. Bu şekilde geçişimiz şöyle ara mesafesi yakın. Hemen tutturduktan sonra aradaki ipimi de kesiyorum. Hani kır bağla yapmamak için. Sizler tabii kırıp da bağlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen buranın içerisine de küçük pırpırımızı yaptık. Evet. Şuradaki boşluklara da tarçın rengini yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde ben diğer yeşilime de bademlerimi yapayım. Şöyle çıtırlarını da hazırlayayım arkadaşlar. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Çok güzel, şahane bir model oluyor arkadaşlar. Yazmalara da inanın gerçekten çok çok yakıştığını düşünüyorum. Düşünsenize, ütüsüz hali bile bu şekilde, bir de ütülendiğinde kalıp gibi oturan bir model halini alacaktır. Evet, ben diğer boşluğa da yapayım bademlerimi. Sizler de yapın. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben diğer yeşilime de modelimi yaptım. İnanın çok ama çok güzel bir model oldu. Her yazmaya da yakışacak muhteşem modellerden bir tanesi oldu diyebilirim. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Arası da gayet bence güzel oldu. Bu ölçülerde bir yazmaya hemen yapıp kızımın çeyizine de koymak istiyorum bu modeli arkadaşlar. Evet, sizler de bu modeli örüp satan arkadaşlarım varsa, yazması karşıdan 350 TL'ye rahatlıkla yapabileceğiniz bir model bu arkadaşlar. Hani emeğin fiyatı olmaz biliyorum, fakat hani 350 de normal bence bu yazmaya. Zaten yazma fiyatları oldukça pahalı. Evet sevgili takipçilerim, yani kendi yapmış olsaydım da 350 TL'ye yapardım. Onu da söylemek istedim. Çünkü soran takipçilerim var, ne kadar yapıyorsunuz diye. Hani fiyat öğrenmek isteyen takipçilerim var. Onu da belirtmek istedim. Evet, bugünlük de videomuz bu olsun istedim. Model gerçekten çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bir an önce bir yazma alıp, hatta aynı renk bir yazma alıp bu modelimi bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Evet, bugünlük de modelim bu. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.